Rusların gökyüzü bekçisi S-400, Amerikalıların efsanevi Patriot'u ve Avrupa'nın hava kalkanı SAMP'ti. Milyarlarca dolar harcanan, kuş uçurtmaz denilen bu devasa sistemlerin aslında ortak bir kabusu var. Göremedikleri bir düşman. Eğer karşınızda uçan kanat teknolojisine sahip bir Anka 3 varsa, o milyar dolarlık radarlar sadece pahalı birer metal yığınına dönüşür. Çünkü radarların korktuğu o hayalet artık sadece Hollywood filmlerinde değil, artık Türk semalarında. Peki herkesin sorduğu o soruyu soralım. Anka 3'ü radarlardan gizleyen o sihir ne? Cevap çok basit bir fizik kuralında saklı. Geometri. Dikkatli bakın. Bu uçakta bir eksik var. Kuyruğu yok. Klasik uçaklardaki o dikey kuyruk radarların en sevdiği şeydir. Sinyali ayna gibi geri yansıtır. Ama Anka 3'ün o pürüzsüz, bumerangı andıran tasarımı üzerine gelen radar dalgalarını yutuyor veya üzerinden kaydırıp atıyor. Yani radar karşısında bir savaş uçağı değil, olsa olsa bir kuş sürüsü görüyor. Tabii kuyruksuz uçmak dile kolay. Aerodinamik olarak bu uçağı havada tutmak bir tepsiyi parmağınızın ucunda çevirmek gibidir. İşte Türk mühendisliğinin asıl imzası burada. Yazılım. Anka 3, saniyede binlerce hesaplama yapan otonom bir zeka sayesinde o imkansız uçuşu gerçekleştiriyor. Bu sadece bizim iddiamız değil. Amerikan The Warzone sitesi Anka 3'ü Türkiye'nin en iddialı havacılık projesi olarak manşetlerine taşıdı. Yunan basını Ege'deki dengeleri alt üst edecek sessiz güç diye yazdı. Dünyada bu teknolojiyi uçurabilen sadece 4 ülke var ve Türkiye artık o Şampiyonlar Ligi'nde. Görünmez olmak yetmez, vurucu olmak da lazım. Ama bir sorun var. Uçağınız görünmez olsa bile kanadının altına bomba takarsanız radar sizi anında yakalar. İşte Anka 3'ün sırrı burada. O bombalarını gövde içinde saklıyor. SOMJ, Tolun veya Gazap bombası. Hepsi gövdenin içinde gizli. Sadece hedefi vuracağı zaman kapağı açıyor, bombayı bırakıyor ve hemen geri kapatıyor. Radar ne olduğunu bile anlamıyor. İşte bu yetenek sayesinde Anka 3'ün savaş sahnesindeki asıl ve en önemli görevi bir çilingir olmaktır. Yani savaşın ilk saatlerinde en tehlikeli, en yoğun hava savunma sistemlerinin içine sessizce sızıp o kilidi kırmak. Düşman radarlarını kör etmek ve arkadan gelen milli muharip uçak Kaan'a temiz bir koridor açmaktır. Bu ülkenin bir vatandaşı olarak size soruyorum. Türk savunma sanayinin o muazzam vitrinine baktığınızda Kaan'ı, Kızıl Elma'yı, Tayfun füzelerini düşünün. Sizce stratejik öneme göre bir sıralama yapsak, Anka 3 kaçıncı sıraya yerleşir? Görünmezliği ve derin darbe yeteneğiyle bir numaraya oturabilir mi? Yoksa Kaan'ın hemen arkasında 2. sırada mı olmalı? Bu teknoloji yolculuğunda bizi yalnız bırakmamak için abone olmayı unutmayın. Bir sonraki analizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.